Kanalımdan herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir önceki videoda Kadyo uygulamasını nasıl kullanabiliriz, cihazımıza bunu nasıl kurabiliriz ve ESP8266 NODEM-CU Wi-Fi modülünü konfigürasyon ayarlarını nasıl sağlayabiliriz? Bununla ilgili sizlere bilgilendirici bir video paylaşmıştım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ESP8266 ve tüm Wi-Fi modüllerinin içerisine yazılım ve kodlama işlemleri uygulanıyor. Dolayısıyla ilgili olan pin uçlarından çıkış alarak ve ilgili olan roleyi tetikleme işlemi gönderiliyor. Fakat Kadyo uygulaması herhangi bir yazılım, herhangi bir kodlama işlemi olmadan sadece tek bir flashlama dosyası üzerinden kurulum sağlayarak yine aynı şekilde herhangi bir kodlama, herhangi bir yazılım işlemi uygulamadan rahat bir şekilde cihazınızdan ilgili olan roleyi veya lambaları kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar sizler için özel olarak tanımlanmış olan %25'lik indirim kuponunu videonun açıklamalar kısmında nasıl uygulanması gerektiği ve gerekli olan %25 indirim kuponunun kodu açıklamalar kısmında mevcut. Bu indirim kuponunu nasıl uygulayabilirsiniz ve satın alma işlemini nasıl sağlayabilirsiniz? Yine bir önceki genel tanıtım videosunda bunlara değindim. O videoyu izleyerek satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz. Alt kısımlara doğru indiğimizde şurada Kadyo ücretsiz planı adında linke tıkladığımızda Kadyo'nun kendi resmi sitesine aktaracaktır. Ücretli bir plana sahip olduktan sonra sorunsuz ve sonsuz bir şekilde kullanabileceğimiz özellikler burada mevcut. Görmüş olduğunuz gibi Android ve iOS cep telefonunuza indirmiş olduğunuz uygulama içerisinden satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu siteyi kapatalım. Bu videoda bu projede yapacak olduğumuz ESP8266 Wi-Fi modülü üzerinden ve 4 kanallı 5 voltluk bir role vasıtasıyla çıkışına bağlamış olduğumuz 4 adet ampulü kontrol edebileceğiz. Dediğim gibi içerisine sadece bir flash dosyası yükleyerek ve ilgili konfigürasyon ayarlarını yaparak harici olarak internet bağlantınız koptuğunda 4 adet buton üzerinden bu sistemi rolenin çıkışındaki ampulleri aktif edebileceğiniz güzel bir sistem, güzel bir proje olacak. Görmüş olduğunuz gibi 4 adet ilgili çıkış pinlerim ve aynı şekilde 4 adet internet bağlantısı olmadan manuel bir şekilde komut verebileceğimiz butonlarım mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi dörtlü role grubum var ve 5 volt. Hemen kısaca role üzerinden bir örnek vermem gerekirse görmüş olduğunuz gibi rolenin ortak uçları yani COM dediğimiz uçlara 220'den faz veya nötr bağlantısını bu kısımlara sağlayarak role tetikleme almadığında şu boş olan kısımlar birleşiktir arkadaşlar. Yani ortadaki rolenin ayağı ile üst taraftaki ayak birleşik durumda. Yani ilgili olan lamba yanmayacaktır. Ne zaman ki biz modül üzerinden bir tetikleme komutu verdiğimizde role çektiği an COM yani ortak uç alt kısımdaki normalde açık kısım ile birleşerek lambaya faz veya nötr gidiyor. Sonrasında lambanın diğer ucunu faz veya nötr olarak bağlantısını sağladığımızda ilgili olan lamba yanacaktır. Veya buraya 220 volt yerine harici bir güç adaptöründen 12 voltun artısını buraya girebilirsiniz. Aynı şekilde diğer ortak uçlara artı 12 volt girebilirsiniz. Ve role tetiklendiğinde ilgili olan çıkış kısmına bir led bağlayıp ve ledin eksisini de adaptörün eksisine bağlayarak tetikleme aldığında lambaların yanmasını sağlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi Wi-Fi modülü mevcut. ESP8266 Wi-Fi modülü NODEM-CU olarak geçmektedir. Bizim buradan vermiş olduğumuz 5 volt yani micro USB yerinden girmiş olduğumuz 5 volt hemen rolenin daha doğrusu modülün Win yazan kısımdan artı 5 volt çıkışını alıyoruz ve ilgili olan rolenin VCC yani artı girişine sağlıyoruz. Aynı şekilde rolenin eksi girişiyle butonların ayaklarını aynı eksi hattı üzerinden
görmüş olduğunuz gibi Wi-Fi modülüne giriş işlemini sağlıyoruz. Buradaki anlatım bu kadar arkadaşlar. Daha iyi ve daha net anlaşılabilmesi adına hemen gerekli olan projemize, uygulamamıza geçelim. Orada çok daha rahat, iyi anlayacaksınız. Sizlere tanımlanmış olan %25'lik indirim kuponunu kullanmayı unutmayın. Dediğim gibi bir önceki videoda kupon nasıl kullanılır ve satın alma işlemi nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgilendirici video paylaşımında bulunmuştum. Haydi şimdi uygulamalı olarak Wi-Fi sistemimize geçelim. Mevcut olan ESP8266 NODEM-CU Wi-Fi modülümüzün içerisine gerekli olan Cadeo Flash dosyasını yükledik. Dosyayı yükledikten sonra zaten bu kısmı bildiğinizi umuyorum. Eğer dosya yükleme işleminin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız yukarıdaki ilgili bildirim butonuna tıklayarak veya herhangi bir şekilde bildirim gelmiyorsa videolarımın arasında bu program flashlama dosyası nasıl yüklenir, nasıl kurulur bununla ilgili video mevcut. Şimdi arkadaşlar şurada bizim yapmamız gereken, daha önce de bildiğiniz gibi modülün içerisine dosyamızı attık. Flash dosyamızı yükledik. Şimdi modülümüzün içerisine Wi-Fi üzerinden bağlantımızı sağlıyoruz. Sonrasında ilgili ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle bildirimleri aşağıya doğru çektiğimizde görmüş olduğunuz gibi Cadeo adında bir Wi-Fi ağımız burada mevcut. Tıklıyoruz arkadaşlar. Gerekli olan Wi-Fi bağlantısını bizim NODEM-CU üzerinden bir Wi-Fi ağı oluşturuyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken sol 3 çizgiye tıklayarak konfigürasyon yazısına tıklıyoruz ve burada mevcut olan NODEM-CU modülümüzün içerisine giriş yapıyoruz. Şimdi burada bizim yapmamız gereken, isterseniz ilgili modülün ismini değiştirebilirsiniz. Burası size kalmış. Şimdi burada switch mod dediği arkadaşlar tıkladığımızda toplamında 3 adet burada görmüş olduğunuz gibi buton seçenekleri mevcut. Normal dediği bir anahtar şekli, yani basıyorsunuz ve basılı kalıyor. Bu şekilde 3way dediği zaten isimlerinde anlaşılacağı üzere 3 kademeli anahtar ve alt kısımda ise pres yazan sadece bir nevi dokunmatik anahtarı gibi bir durum. Biz normal bas bırak butonu kullanacağımız için pres olan yazıya tıklıyoruz. Buradaki seçeneği bu şekilde yaptıktan sonra Relay Modes yazan, şu Relay Mode yazan kısımda Activate High dediği ilgili olan bağlamış olduğumuz dörtlü role grubunda artı tetiklemeyle mi çalışacak, eksi tetiklemeyle mi çalışacak? Burada bunun bilgisini vermemiz gerekiyor. Benim modülüm, daha doğrusu role grubum eksi tetiklemeyle çalıştığı için bunu low olarak seçiyorum. Burada başka bir ayar işlemim kalmıyor arkadaşlar. Alt kısma doğru inmeye devam ediyorum. Burada da herhangi bir ayar yapmıyorum. Burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Burada modül kartının üzerindeki ledlerden bahsediyor. Yani açık mı kalsın, kapalı mı kalsın, bunları belirlememiz gerekiyor. Low olarak seçiliyse kapalı, low değil de high yaparsanız açık olarak konumlandırılacaktır. Şimdi alt kısma doğru indiğimizde arkadaşlar device kısmında, yani eklememiz gereken buton, switch, anahtar, sensör vesaire, burada asıl ayarlarımızı yapacağımız yer. Şimdi type dediği kısımda biraz önce de dediğim gibi ne ekleyeceğiz buraya? Yani anahtar mı, sensör mü, buton mu, ısı sıcaklık sensörü mü? Biz toplamında 4 adet buton ekleyeceğimiz için buraya on off şeklinde 4 adet buton seçiyoruz. Şu şekilde. Şimdi 4 adet butonumuzu seçmiş bulunuyoruz. 4 adet buton ekledikten sonra yine aynı şekilde 4 adet çıkış pini belirlememiz gerekiyor. Buradaki çıkış pinlerini belirleyebilmemiz için modülün çıkışındaki, daha doğrusu modül üzerindeki pinlerin hangilerini kullanacağımızı
buraya belirtmemiz gerekiyor. Şimdi ilk baştaki kullanacak olduğumuz pin D1 çıkışı. Yani D1 çıkışı da GPIO olarak 5 numaraya denk gelmektedir. Şu şekilde 5 olarak seçiyorum. Sonrasında yine aynı şekilde seçmem gereken pin çıkış ucu D2. D2 pin çıkışı da arkadaşlar GPIO 4 numaraya denk geliyor. Yine aynı şekilde bir sonraki çıkış ucum D5. D5 de 14 numaraya denk geliyor. Şu şekilde 14. Son olarak da arkadaşlar dördüncü rolemi de çalıştırabileceğim D6, bu da 12 numaralı pine denk geliyor. Şu şekilde. Şimdi burada ilgili çıkış pinlerini belirledikten sonra bizim şu kısımda arkadaşlar, şurayı da sizlere anlatmak istiyorum. Bir butonumuz var, daha doğrusu bir anahtarımız var. Açma kapama ve modülümüzün 5 numaralı pininden çıkış alacağız açma kapama yaptığımızda. Aynı şekilde tek bir butona bastığımızda hem modülün 5 numaralı pininden hem de 1 numaralı pininden çıkış almak istiyorsanız burayı bu şekilde seçmeniz gerekiyor. Veya butona bastığınızda hem 5 numara, şu şekilde hem 5 numara hem de 3 numaradan çıkış almak istiyorsanız bu şekilde seçebilirsiniz. Burayı ben 0 olarak belirliyorum. Daha doğrusu numara vermiyorum. Şimdi bizim switch kısmına, yani anahtar veya buton kısmına ekleyebileceğimiz manuel olarak harici anahtarın SD3, yani bu da arkadaşlar SD3'te GPIO 10'a denk geliyor. Şu şekilde 10 yaptım. Sonraki 2 numaralı butonum D3 pinine denk geliyor. D3 pini de arkadaşlar GPIO 0 pinine, daha doğrusu numarasına, pin numarasına denk geliyor. Son olarak, daha doğrusu 3 numaralı butonum ise Wi-Fi ağı olmadığı zaman çalıştırabileceğimiz D7 pini. D7 pini de GPIO 13 numaralı pine denk geliyor. Ve son olarak 12 numaralı pininden çıkış aldığımız modülün harici olarak bağlamamız gereken anahtar bağlantısı RX pini arkadaşlar. RX pini de GPIO 3 çıkış ucuna denk gelmektedir. Ayarlarımız bu şekilde. Onun haricinde herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Şöyle yukarıya doğru çıktığımda görmüş olduğunuz gibi ayarlar bu şekilde olacaktır. Harici olarak herhangi bir ayar yapmamıza gerek kalmıyor. Ayarlarım bu şekilde. Şöyle tekrardan burayı da sizlere gösterecek olursam, buradaki ayar işlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada ne varmış? Pulling, Pro. Buralarda herhangi bir ayara dokunmuyoruz. Sadece bas bırak şeklinde seçmişim. Buradaki ilgili ayarları yaptıktan sonra hemen şurada görmüş olduğunuz onay butonuna basıyorum. Dosyayı kaydetmiyorum ve ilgili olan ayarlarım tamamlanmış oldu. Şimdi bu esnada görmüş olduğunuz gibi bizden bir Wi-Fi istiyor. Wi-Fi şifresi istiyor. Hemen şöyle bir projeye deneme proje yazalım. Hatta Kadio projesi yazalım. Burası bu kadar arkadaşlar. Sonrasında bizim buraya Wi-Fi ağının şifresini girmemiz gerekiyor. Daha sonra uygulamanın ana ekranına geri dönüş yapacağız. İlgili olan şifreyi girdikten sonra arkadaşlar sağ üstte bulunan onay butonuna basıyorum. Ayarlarım kaydedildi. Şimdi ana ekranımıza Kadio proje olaraktan şu şekilde ilgili butonlarım geldi. Bu esnada arkadaşlar burada zaten herhangi bir ayar işlemimiz yok. Butonlarımız çalışıyor olacaktır. Kapattığımızda kapanacak. Şimdi bu kısımda role bağlantısını yapacağız. Yani NodeMCU'nun çıkışındaki pin uçlarını, belirlemiş olduğumuz pin uçlarını kullanarak role bağlantı işlemini gerçekleştireceğiz.
Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modülün üzerindeki mavi led aktif olarak yanıyor. Yani bağlantının ve sistemin aktif olduğunu bizlere gösteriyor. Hemen şöyle bir hızlı bir şekilde projemizin geri kalan işlemlerini tamamlayalım. Burada arkadaşlar yapmamız gereken şöyle bir bağlantı işlemimiz olacak. Şimdi modülün çıkış pinlerini belirlemiştik. Modülün çıkış pinlerini belirledikten sonra bizim ilgili pin uçlarını rolemize bağlamamız gerekiyor. Yine aynı şekilde dörtlü role grubu ve 5 voltluk bir rolem mevcut. Şimdi burada hemen ilk başta bizim yapmamız gereken eksi hattını rolemize verelim. Şu şekilde eksi hattını, eksi pin ucunu Node MCU üzerinde şurada 2 numarada bir G yazan kısımda arkadaşlar. Burası GND. Yani eksi çıkışı. Şöyle hemen GND eksi girişini sağladık. Daha sonrasında artı girişini sonra bağlayacağız. Bizim ilgili olan bağlantımız, daha doğrusu role 1'in bağlantısı D1 idi arkadaşlar. D1 pini de şu şekilde Node MCU üzerinde 2. numaraya denk geliyor burada. Hemen D1 pinin bağlantısını şu şekilde sağlıyorum. Ve rolemin bir veya sırası çok da önemli değil. Birinci roleme D1 pinini bağlıyorum. Sonrasında arkadaşlar D2 pinini şöyle D2 pinimizde neredeymiş? Hemen yan tarafı. D2 pin bağlantımızı da bu pin bağlantılarının ayarlarını biraz önce Kadyo uygulaması içerisinde ayarladık arkadaşlar. Ona göre buradaki pin bağlantılarını tamamlıyoruz. İkinci roleme de D2 pin bağlantısını sağladım. Hemen sonrasında D3 pini, yani D3 pini de yine hemen yan tarafı. Bu da 3. rolemiz oluyor. Şu şekilde D3 pin bağlantısını sağladık arkadaşlar. Bu da bizim 3. rolemiz. Ve son rolemizin bağlantısını sağlayacağımız D5 pini. D5 pini de şu şekilde şu alana denk geliyor. D5 pinimin de şöyle pin bağlantısını sonuncu roleme bağlıyorum. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi toplamında 4 adet rolem var ve 4 adet çıkış aldım. Bir tane çıkışım GND, yani eksi role grubunun eksisine bağladım. Son olarak arkadaşlar bir artı bağlantısı sağlamam gerekiyor ilgili rolelerin çalışması için. Şimdi artı bağlantısını sağlamadan önce modülün bağlantısını, daha doğrusu gücünü kesmem gerekiyor. Şu şekilde modülde herhangi bir sorun oluşmaması adına şöyle görmüş olduğunuz gibi burada 3V yazan 3 volt çıkışının alabileceğimiz ve şu en sol tarafta görmüş olduğunuz WIN yazan kısımda ise bağlamış olduğumuz micro USB 5 volt girişi sağlıyor ve buradan 5 volt alıyoruz. Dolayısıyla da bu WIN yazan kısımdan artı 5 voltumuzu alıp role grubumuzun 5 volt girişine, şu şekilde VCC yazan girişine 5 voltumuzu şöyle veriyoruz arkadaşlar. Bağlantımız bu şekilde. Bu kadar basit burası. Şimdi modülümüze bir güç verelim. Gördüğünüz gibi 2 numaralı rolem aktif oldu. Yani neden 2 numaralı rolem aktif oldu? Çünkü uygulama içerisinden 2 numaralı roleyi, daha doğrusu butonu ben aktif etmiştim. O şekilde basmıştım. Ondan sebep buradaki ilgili rolem çekti. Şimdi uygulama içerisine geçmeden önce hemen buton bağlantılarımızı da tamamlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi role ve modül giriş çıkış pinlerinin bağlantısını tamamladıktan sonra 4 adet butonumu buraya ekledim. Hemen butonumun bağlantısını yapmak istiyorum. Bizim ilk etapta
butonların ortak olarak tüm butonların bir uçları birleştirilerek eksi hattına bağlantısını sağlamam gerekiyor. Hemen şuradan bir GND yani eksi girişini sağlıyorum. Kablonun bir ucunu butonun alt kısmında bulunan ayağına bağlantısını sağlıyorum. Butonun üst kısmında bulunan bağlantıyı da modül üzerinde D7 pinine ayarlamıştım. Manuel olarak butonun şu şekilde D7 pinine bağlantısını da sağladıktan sonra şimdi arkadaşlar Wi-Fi bağlantımız var. Görmüş olduğunuz gibi modülün üzerindeki led aktif olarak yanıyor. İnternet ağının kesildiğini ve modül üzerinde Wi-Fi'nin koptuğunu veya internet sorunları yaşandığında manuel olarak nasıl çalıştırabiliriz? İlgili olan pin bilgilerini yine dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında bulunan link üzerinden mevcut olan siteye giderek buradaki pin bilgilerini sizler de bakarak kendiniz bu şekilde montaj işlemini sağlayabilirsiniz. Butona basıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3. rolem çalışmış oldu. Tekrar butona basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3 numaralı butonum devre dışı kaldı. Tekrar basıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Düğmenin alt kısımları veya düğmenin toplamda 4 bacak var. 4 bacağın 2 bacağı, bütün 2 bacaklar birbirleriyle bağlantılı olacak. Ve buradan bütün bağlantıları birbirine bağladıktan sonra eksi hattına giriş yapılacak. Butonun diğer boşta kalan örnek veriyorum D7, D6, D5, D4 şeklinde modül üzerine girişleri yapılması gerekiyor. D7 pinini belirlemiştim. 3. rolenin manuel tetiklemesi olarak yine aynı şekilde gördüğünüz gibi manuel olarak komut verdiğimde butona bastığımda ilgili rolem çalışıyor. Burada bağlantılar D3, D7, RX ve S3 pini olarak belirlemiştim. Örnek olması açısından bu şekilde gösterdim. Elimde çok fazla böyle borda sığacak şekilde kablo olmadığı için şu şekilde tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Hemen arkadaşlar eksi hattını şöyle diğer butonun pin ucuna bağlamak istiyorum. Şu şekilde. Dediğim gibi bütün butonun ayak uçları ikili kısım birbirleriyle bağlantılı olacak ve eksi hattına girecek. Eksi pinine girecek. Sonrasında eksi pinine girdikten hemen sonra yine butonun diğer boşta kalan iki ayağını da bunu nereye vermiştim? D7 pinine verdim. Şimdi arkadaşlar burada D3 diğer bir pin yani manuel çalıştırabileceğim butonum D3 olarak ayarlamıştım. Şöyle D3 pinine de girişi sağladıktan sonra tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2 numaralı rolem aktif oldu. Görmüş olduğunuz gibi 3 numaralı rolem aktif olmuş oldu. Dediğim gibi Wi-Fi bağlantısı kesildiğinde, internetin olmadığı yerde veya kopma gibi sorunlar yaşandığında manuel bir şekilde bu sistemi çalıştırabilirsiniz. Bağlantı bu şekilde arkadaşlar. Gayet basit ve kolay bir şekilde bağlantıyı sağladım. Yine de tekrar etmem gerekirse ilgili bağlantı, proje, pin uçları, pin bilgileri, buton bilgileri, yazılım bilgileri, bütün her şey mevcut olan site içerisinde mevcut. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak sizler de bu projeyi kendiniz evlerinizde yapabilirsiniz. Arkadaşlar yine hatırlatmam gerekirse herhangi bir kod uygulaması olmadan, herhangi bir ekstra yazılım durumu olmadan sadece tek bir flashlama dosyasıyla bu işlemi cihazınızdan çok rahat bir şekilde yönetebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tekrar butonlarımıza basalım. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı ve bilgili bir video olmuştur. Bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın.
Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.